Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu silindir çantayı çalışacağız. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Öncelikle çantamda kullandığım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Kağıt ip kullandım. İç kısmına hasır ip kullandım. Önce makrome ip, 3 bükümlük makrome iple denedim ama olmadığı içime sinmedi. Daha sonra hasır ipe çevirdim. 25 metre kadar hasır ip kullandım. Kağıt ipimi de 450-500 gram kadar kullandım. İçinde şu şekilde astar kullandım. Şöyle deri bir çıt çıtlı klipsli aparatım var. Aynı şekilde deri aksesuar kullandım. Deri sap kullandım. Aksesuarlarımı Eva Çanta aksesuardan aldım. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Malzemelerim bu şekilde. Çantamın ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Hemen şöyle bakın. Ölçtüğüm zaman 33 santim eni oldu. Hatta şöyle, evet, tam 33 santim oldu. Boyu da şöyle açmadan ölçersem şuradan itibaren taban kısmına kadar olan ölçüsü 25 santim oldu. Eni şöyle genişliğini, yuvarlak parçamın çapını ölçtüğüm zaman da 18 santimde kenar kısmımın çapı olmuş oldu. Öncelikle şöyle bakın, büyük parçamdan başlıyorum. 3 parçadan oluşuyor çantam. Önce büyük parçamı yapıyorum. Daha sonra yan parçalarımı yapıp birleştirmemi yapıyorum. Büyük parçamın ölçüsünü videonun içerisinde vermeyi unutmuşum. Tam olarak uzunluğunda bahsettiğim yaparken, parçalı haldeyken şöyle şu saptan itibaren ölçtüğüm zaman hemen 69 santim uzunluğu oldu. Şöyle şuradan itibaren ölçtüğümde de 58 santim oldu. Enli de dediğim gibi zaten 33 santim oldu. Yan kısmının çapı da 17 santim oldu. Ölçülerim de bu şekilde, malzemelerim de bu şekilde. Hadi çantamızın yapımına başlayalım. Çantam için öncelikle 40 tane zincir çekiyorum. Şimdi bir tane de şu şekilde bağlama zinciri çekiyorum. 41 zinciri tamamladım. 40. sık iğnemde zincirimden başlayacağım sık iğnelerimi yapmaya. Şimdi bakın arka kanatlarını çevireceğim. Şuradaki çıkıntılı yerlere batarak ilerleyeceğiz. Şöyle bakın, çevirdiğiniz zaman şöyle çıkıntılı şekilde duruyor. Hemen diğer ipimi alıyorum, makrome ipimi. Hemen bakın şu iki ipimin arasından geçiriyorum şu şekilde. Şimdi 40. zincirimin bakın arka kanadına tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Burası benim başlangıç noktam. Hemen bu noktaya bir işaretleyici takıyorum. Sıramın başını belirleyecek olan kısmı. Hemen yanındaki zincirimin arka kanadına geçiyorum. Bir sık iğne de buraya yapıyorum. İpimi hep arada yürütüyorum. Bakın şu şekilde. Hemen yine yanındakine geçiyorum. Şurada yanlış yere batmışım. İpim. Bir kez sökmüştüm bu arada. O yüzden biraz kılçıklanmış. Evet. İpimi çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Hemen şurayı düzenliyorum. İpimi biraz arkada tutuyorum şu makrome ipimi. Hemen yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin arka kanadına birer tane sık iğne yaparak sondaki zincirimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Sık iğnelerimi yaparak son zincirimin olduğu yere kadar geldim. Şimdi burada hemen bir arttırma yapacağım. Bakın zincirimin yine arka kanadına batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İlk yapmış olduğum sık iğneme bir tane işaretleyici takıyorum. Daha sonra aynı yere tekrar batıyorum.
bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Aynı yere tekrar batıp dördüncü sık iğnemi yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak 5. sık iğnemi yapıyorum. Köşemde 5 tane arttırma yapmış oldum. Hemen 5. sık iğnemin tepesine de bir işaretleyici takıyorum. Dönüyorum yan kısma. Bakın şuradaki ilk sık iğneme battıktan sonraki ilk sık iğnem, zincirlerimin arka kanatları bu şekilde gözükmüş oldu. Bunun ilkine tığımı batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde yine her bir zincirimin arka kanadına birer tane sık iğne yaparak ilk başta bakın batmış olduğum sık iğnenin şuradaki ilk zincirimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, 5 sık iğnemden sonra her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak köşede 5 batmıştım. Birer tane sık iğne yaparak bakın ilk başta batmış olduğum zincirimin olduğu yere kadar geldim. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Başlangıç noktamın burasını belirledim. Şimdi bu tarafta 5 yaptık. Burayı da 5'e tamamlayacağız. O yüzden son zincirimizin olduğu yere 4 tane sık iğne yapıyoruz. Hemen şimdi bakın şurada zincirim, son zincirimin olduğu yer. Buraya da tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İlk yapmış olduğum sık iğnemin üzerine bir tane işaretleyici takıyorum. Hemen şunu da ayarlayayım. Hemen bakın bir sık iğnemi yaptım. İşaretleyicimi taktım. Bir sonraki sıramda burada arttırma yapacağım. 5 tane sık iğne yapacaktım. 4'ünü burada öreceğim. Birini daha öncesinde örmüştüm. İlkine işaretleyicimi taktım. Şimdi hemen yine aynı yere batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Aynı yere tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum. 3. sık iğnemi yaptım. Aynı yere tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. 4 tane sık iğnemi yapmış oldum bu noktaya. Ben şurada bir boşluk oluşacak gibi 4.'yü tekrar yapmak istiyorum. Biraz zorlandım yaparken zaten. Evet. 4. sık iğnemi de yapmış oldum. Şimdi hemen evet. Şuradan şunu şöyle atarsam arkaya doğru ipim. Evet. Hemen bakın. Birinci sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Son olarak 4 sık iğnemi yaptım. Başta da bir tane yapmıştım. 5 sık iğne yapmış oldum. Şimdi başladığım noktaya geldim. İkinci sırama geçiş yapacağım. Burada bu 5 sık iğnemin sonuncusundayım. 5.'sindeyim. Buraya bir sık iğne yapıyorum. İpimi çekiyorum ve şöyle şunu da iyice sıkılayım. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen buraya tekrar başlangıç noktamı kaybetmemek için işaretleyicimi takıyorum. Şimdi bakın buradaki sık iğnem köşemdeki 5. sık iğnemin sonuncusu demiştim. 5.'si. Buraya çift batacağım. Daha sonra döndüğümde tamamlayabileyim diye hemen aynı yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum ve ilk çiftimi oluşturmuş oluyorum. İkincisine de yine işaretleyici takıyorum. Bakın arttırmalarımdaki işaretleyicimi farklı renkle kullanıyorum ki başlangıç noktam belli olsun diye karıştırmamak adına başlangıç noktamınkini farklı bir renkte kullanmış oldum. Şimdi şöyle bir düzelteyim. İp çekiyorum falan sürekli toplanabiliyor. Ona özellikle dikkat edelim.
çok toplanma yapmasın, daha sonra sıkıntı yaşamayalım. Hemen bakın çiftimi yaptım. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak burada işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, çiftimden sonra her bir sık iğneme birer tane sık iğnemi yaparak bakın işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Burada ne yapmıştık? 5 tane sık iğne yapmıştık. Hemen bunun ilkine işaretleyicimi taktığım yere bir sık iğne yapıyorum. Yapamıyorum şu anda. Bir sık iğne yapıyorum. Buraya tekrar işaretleyicimi takıyorum. Yerimi kaybetmemek için. Hemen aynı yere tekrar batıyorum ve çiftimi oluşturuyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. İkinci çiftimi oluşturmuş oldum. Şimdi üçüncü sık iğnemin üzerindeyim. 5 tane yapmıştım bir önceki sıramda. Üçüncünün üzerindeyim. Buraya tığımı batıp 3 tane sık iğne yapıyorum bu sefer. 1 2 ve 3. Üçüncü sık iğnemi de yaptım. Ben şöyle ipimi biraz çekip düzeltiyorum. Yani 2 tane çift 1 2 1 2 ve 3 tane batmış oldum üçüncünün üzerine. Sonda kalan 2 tane sık iğnemin üzerine de ikişer tane sık iğne yapıyorum. Çift batıyorum yani. 1 ve 2. Hemen yanındaki bakın son sık iğneme geldim. Buraya da çift batıyorum. 1 ve 2. İkinciye yine işaretleyicime takıyorum. Ne yaptık? Baştan itibaren 5 tane sık iğnemiz vardı. İlk ikisine çift, üçüncüsüne 3, son ikisine çift battık. 4 ve 5.'sine de çift battık. Şimdi dönüyorum. Kalan tüm sık iğnelerime birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğne yaparak ilerliyorum. İşaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, aradaki sık iğnelerimin her birine birer tane sık iğne yaparak köşeme kadar ilerledim. Bu şekilde dönmeler oluyor, bunlar normal. Ütülediğimiz zaman tam olarak açılacaktır. Hemen bakın işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Burada da bu tarafta yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrarlayacağız. Yani ilk ikisine çift, üçüncüsüne tek ve son ikisine çift batacağız yine. Hemen bakın burada işaretleyicimin olduğu yerde işaretleyicimi çıkarıyorum. Buraya çift sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere ikinci sık iğnemi yapıyorum. Hemen yapmış olduğum çiftin ilkine işaretleyicimi tekrar takıyorum. Şimdi yanındakine geçiyorum. Buraya da bir çift sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. İki çiftimi oluşturmuş oldum. Şimdi üçüncü sık iğnemin olduğu yere geldim. Buraya da 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 sık iğnemi yaptım. Hemen yanındakine geçiyorum. Buraya bir çift yapıyorum. 1 ve 2. Başta da zaten
bir çift yapmıştık. Toplamda kenar kısmımda 2 tane çiftim oluşmuş oldu. Eşitlemiş oldum yani bu kısmımı da diğer tarafımla. Şimdi 2 çift, 3 tane sık iğne, 2 çift yapmış oldum. Şimdi başlangıç noktamdayım. Bu şekilde ikinci sıramı tamamlamış oldum. Evet, şimdi ikinci sıramı tamamladım ve başlangıç noktama geldim. Üçüncü sırama geçiş yapacağım. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Artık bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Her sıramızda kenar kısımlarında aynı işlemi uygulayacağız. Bir sıra tekle, bir sıra çiftle başlayacağız. Şimdi hemen hesabımı yapıyorum şuradan. Bakın şurada tekle başlayacağım. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek yapacağım. Şimdi çift yapacağım ve sonuncuya tek yapacağım. Şimdi hemen ilk sık iğneme, 3. sıramın başındayım. İlk sık iğneme bir tane sık iğne yapıyorum. Burası benim başlangıç noktam. Kaybetmemek için işaretleyicimi takıyorum. Hemen bakın aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıp çiftimi oluşturuyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. İşaretleyicimi çıkarıp buraya da tek sık iğne yapıyorum. Bir tek yaptım. Hemen buraya tekrar işaretleyicimi takıyorum. Arttırmalarımı hep burada bitireceğim. Daha sonra geçiyorum hemen yanındaki sık iğneme. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak buradaki işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, aradaki sık iğnelerimi yaparak burada işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Şimdi tekrar arttırmama başlayacağım. Ne demiştim? Bir tek bir çift, bir tek bir çift sırası yapıyorum. Tekle başlıyorum bu sıramda. Hemen işaretleyicimi çıkardım. İşaretleyicimin olduğu yere bir tane, yanlış yere battım. Açılma oldu. Evet. İşaretleyicimin olduğu yere tığımı batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen tekrar işaretleyicimi takıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum ve bir çift yapıyorum. Bir ve iki. Bir tek bir çift yapmış oldum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir tek yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir çift yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir tek yapıyorum. Yanındakine bir çift. Yanındakine bir tek, yanındakine bir çift. Yanındakine bir tek. Doğru mu yaptım? Bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift. Ve sondakine bir tek yapıyorum. Evet, bir tek bir çift şeklinde ilerleyerek tekle başlayıp tekle bitirmiş oldum. Kaç tane çiftim oldu? 1, 2, 3, 4 ve 5 tane çift oluşturmuş oldum. Şimdi her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum yine. Evet, aradaki tüm sık iğnelerimi yaparak bakın buradaki işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Şimdi ne demiştim? Bir tek bir çift sırasındayım. Tekle başlayacağım. Yine işaretleyicimin olduğu yere hemen bir tek yapıyorum.
Burada işaretleyicimi tekrar takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir çift yapıyorum. 1 ve 2. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir tek yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir çift yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir tek yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir çift yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Acaba yanlış mı yaptım diye kontrol ettim. Doğru yapmışım. Bir tek yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir çift yapıyorum. Şöyle bir düzeltiyorum ipimi. Ve yanındakine geçip bir tek yapıyorum. Bir tek bir çift oluşturmuş oldum. Baştan itibaren bakın ilk başta yaparken de bir çift bir tek yapmıştım. Tekle bitirdim. Çift ve tek yapmış oldum. Şimdi bu şekilde 3. sıramı da tamamlamış oldum. Hemen bakın. Şimdi 4. sırama geçiş yapıyorum. 4. sırama geçtiğimde ne demiştim? Bu sıramda çift tekle başladıysam bir sonraki sıramda çift. Çiftle başladıysam bir sonraki sıramda tekle başlayacağım. Şimdi son yapmış olduğum sıramda tekle başladım. Şimdi o zaman ne yapıyorum? Şuradan itibaren hesaplamaya başlayacağım ki şuraya denk getirebileyim. Her sıramızda bunu yaparsak yanlışlık yapmayız. Hemen bakın başlangıç noktama çift batacağım bu sıramda. Yani 4. sıramda bir çift, bir tek, 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 bir çift ve şimdi tekle başlayacağım 4. sırama. Her sıramda dediğim gibi bir tek bir çift şeklinde ilerliyorum artık. Hemen bakın burada başlangıç noktama geldim. Ne demiştim? Tekle başlayacağım. Hemen bu noktaya batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere tek yapmış olduğum yere işaretleyicimi takıyorum. Burası benim başlangıç noktam. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak çiftimi oluşturuyorum. Bir tek bir çift yaptım. 4. sıramın başındayım. Bakın işaretleyicimin olduğu yere de bir tane tek yapıyorum. Hemen buraya da batıyorum. Ve bir sık iğne yapıp işaretleyicimi tepesine takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme yine birer tane sık iğne yaparak buradaki işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, aradaki sık iğnelerimi yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Şimdi bu noktada işaretleyicimi çıkarıyorum. Bir önceki sıramda ne demiştim? Tekle başladım. Tekle başladıysam bir sonraki sıramda çiftle başlıyorum. Şimdi tekle başladım. Bu sıramda çiftle başlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimi tekrar takıyorum bu noktaya. Hemen buraya tekrar batıp bir sık iğne daha yapıp çiftimi oluşturuyorum. Bir çift, yanındakine bir tek yapıyorum. Yanındakine bir çift, yanındakine bir
tek yapıyorum. Yanındakine bir tek, yanındakine bir çift yapıyorum. Bu şekilde bir tek bir çift, bu sıramda bir çift bir tek bir çift bir tek şeklinde ilerleyerek işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, bir tek bir çift şeklinde ilerleyerek bakın burada işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Son olarak çiftimi yaptım. İşaretleyicimin olduğu yere yine bir tek yapıyorum. Ay, şurada ipimi yürütmeyi unuttum. Bu noktaya bir tek yaptım ve işaretleyicime tekrar takıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ilerleyerek buradaki işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Ne yapmıştık burada? Bir önceki sıramızda bir tek bir çift yapmıştık. Bu sıramızda bir çift bir tek yapıyorduk. Şimdi tekimin üzerine bir çift yapacağım işaretleyicimin olduğu yere. Bir sık iğne yaptım. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıp çiftimi oluşturuyorum. Hemen bakın ilk sık iğnemin tepesine yine işaretleyicimi takıyorum. Bir sonraki sıramda tekle devam edeceğim. Buradan başlayacağım. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir çift yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir tek yapıyorum. Yanındakine bir çift yapıyorum. Bu şekilde işaretleyicimin olduğu yere kadar, başlangıç noktamın olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, başlangıç noktama kadar bir çift bir tek şeklinde ilerleyerek başlangıç noktama geldim. Bakın bir önceki sık iğneme çift batmış oldum. Başlarken de ne yapmıştık? Tek, çift ve tek yapmıştık. Şimdi 4. sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Artık 5. sırama geçiş yapacağım. 5. sırama geçmeden önce nasıl hesaplıyordum? Bakın burada en son çiftle başladım 4. sıramı. Tekle başlayacağım. Hemen işaretleyicimin olduğu yerden saymaya başlıyorum. Tek, çift, 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 tek, çift. Şimdi çiftle bitirip yine tekle başlıyorum burada. Hemen bakın yine ben tekrar bir sayayım, gözden kaçmış olabilir. Evet, doğru saymışım. Bazen böyle tam çiftlerde olduğu için yan dönmüş olabiliyor. Emin olmak adına bir kez daha saydım ve çifte denk gelmiş oluyor. Yani tekle başlayacağım burada başlangıç noktamda. Her sıramızda bu şekilde sayarsanız sonuca doğru ulaşırsınız. Hemen bu başlangıç noktama bir tane sık iğne yapıp işaretleyicimi takıyorum bu noktaya. Şimdi hemen yanındakine geçiyorum. Bir çift sık iğne yapıyorum. Her sıramda dediğim gibi bir tek bir çift şeklinde ilerliyorum. Bir çift yaptım. Hemen yanındakine geçiyorum ve bir tek yapıyorum. Şimdi işaretleyicimin olduğu yerdeyim. Buraya da çift yapıyorum. Bir ve iki kez batarak çiftimi oluşturdum. Şimdi çiftimin üzerine işaretleyicimi tekrar takıyorum. Hemen artık bundan sonraki sıralarımızı anlamış olduk. Bu şekilde buradan itibaren dümdüz her bir sık iğnemize birer tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. Burada işaretleyicimizin olduğu yere geldiğimiz zaman bakıyoruz. Bakın çiftle başlamışım bir önceki sıramda. Şimdi tekle başlayarak bir tek bir çift bir tek bir çift şeklinde ilerleyeceğim. Döndüm. Daha sonra aradaki tüm sık iğnelerimi örüyorum.
Yine işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Yarısını burada başlatarak yapmıştık. Diğer tarafa zaten bakın çiftle başladım. Tekle başlıyorum. Bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde ilerliyorum. Başlangıç noktama gelip bir üst sırama çıkıyorum. Üst sırama çıkmadan önce en son yaptıklarımdan bakın bir sonraki sıramda tekle başlayacağım için çift şeklinde sayarak hangisi denk geliyorsa başlangıç noktama o şekilde başlayarak ilerliyorum. Daha sonra dönüyorum. Yine boşluklarıma sık iğnelerimi yapıyorum. Bir sonraki sıramda tekle başlıyorum demiştim. Ondan sonrakinde çiftle başlayıp bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde ilerliyorum. Tamamen modelim bundan ibaret. Yeter uzunluğa gelene kadar bu şekilde bir tek, bir çift artırması yaparak ilerliyoruz. Yeter uzunluğa geldiğimizde tekrar buluşuyoruz. Evet, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde ilerleyerek toplamda baştan itibaren 6 sıra halinde ördüm. Şimdi başlangıç noktama geldim. Burada şöyle toplanmalar olduğu için artık her bir sık iğneme birer tane sık iğne batacağım. Ay alamadım. Öyle oldu, evet. Bir sık iğne yaptım. İşaretleyicim başlangıç noktama tekrar takıyorum. Elimde bir ayarsızlık var bugün. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde dediğim gibi 7. sıramda her bir sık iğneme birer tane sık iğne yapıyorum. İşaretleyicilerimin olduğu yere de işaretleyicilerimi tekrar takıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak başlangıç noktama geliyorum. Evet, her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak başlangıç noktama kadar geldim. Daha sonra her bir sık iğneme birer tane sık iğne devam ettim ve burada işaretleyicimin olduğu yere geldim. Arttırma yaptığım yere. Şimdi artık arttırmalarımızı azaltacağız. Çünkü kenarlarda artık bu şekilde dönmeler yaşanıyor. Artık her bir bakın yuvarlak kenarımda 3'er tane arttırmayla devam edeceğim. Bir çift buraya yapacağım. Bir çift buraya yapacağım ve bir çift de ortaya yapacağım. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağım. Hemen bakın yanındaki işaretleyicimin olduğu yerden işaretleyicimi çıkarıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıp tekrar işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Ve buraya bir çift oluşturuyorum. İşaretleyicimden sonra bir tane çift oluşturdum. Hemen daha sonra yanındaki tüm sık iğnelerime birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi yaparak işaretleyicimden bir öncekine kadar ilerliyorum. Şuraya ip takılmış. Hemen buraya bir tane çift yapıyorum. İşaretleyicimden hemen öncekine. Daha sonra dönüyorum. Her bir sık iğneme yine birer tane sık iğne yapıyorum. Ortada herhangi bir yere yine bir çift batıyorum. Daha sonra ilerliyorum. Her bir sık iğneme birer tane sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimin üzerine de bir sık iğne yapıyorum. Sonrasındaki işaretleyicimden sonraki sık iğneme de bir çift oluşturuyorum. Aradaki sık iğnelerimi örüyorum. Yine işaretleyicimden bir öncekine çift yapıyorum. Örüyorum ve hemen ortaya bir tane çift sık iğne yapıyorum. Başlangıç noktama geliyorum. Daha sonra her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak burada yine işaretleyicimden bir öncekine bu sefer. Bu sıramda bir sonrakine yapmıştık. Bunda bir öncekine bir çift yapıyorum ve her bir sık iğnemi örüyorum. İşaretleyicimin olduğu yere geliyorum. Yine bakın bir öncekine yapmıştım. Bu sefer bir sonrakine yapıyorum. İç kısmına yapıyorum. Bir çift yapıyorum. Geliyorum ortada herhangi bir yere bir çift batıyorum. Geliyorum daha sonra bakın bir sonrakine yapmıştık. Bu sefer bir öncekine bir sonrakine çift yapıyorum. Bu şekilde her sıramda yerleri tam olarak önemli değil. İsterseniz iki öncekine yapabilirsiniz. Daha içe yapabilirsiniz. Ama her sıramda bu şekilde 3 tane çift burada. 3 çift burada ilerleyerek yeterli uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet, 4 sıra halinde de 3'er tane bu taraftan 3'er tane bu taraftan arttırmalarımı yaparak ilerlettim. Şimdi
4 sırayı bitirdikten sonra son sıramda da bir sıra her bir sık iğneme birer tane batarak başlangıç noktama kadar geldim. Toplamda kaç sıra tamamlamış oldum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 sıra bu şekilde sık iğne sırası tamamladım. Başlangıç noktama geldim. Başlangıç noktamdan sonra da her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak köşeme kadar geldim. Evet, sık iğnelerimi yaparak köşeme kadar geldim. Şimdi bakın şu ortadan şöyle ilerleterek orta kısmımı buldum. Şuradan ilerleterek tam ortaya denk getirdim. Bir tane işaretleyici taktım. Yanına 6 tane sık iğne saydım ve 6.'ya işaretleyicimi taktım. Diğer tarafına yine 6 tane sık iğne saydım ve 6.'ya işaretleyicimi taktım. Toplamda 13 tane ilmeklik boşluk bıraktım. Bu kısım içinde şu şekilde bakın bir aparat kullanacağım. Çantamı kapatıp açabilmek için. Aynı şekilde döndüm diğer tarafıma. Burada da yine orta kısmı belirledim. Ortadan ilerleterek 6 sağ tarafından 6 sol tarafından sayarak 6.'lara işaretleyicimi taktım. 13 tane ilmek belirlemiş oldum. Şurası da benim başlangıç noktam. Ne demiştim? Başlangıç noktamdan sonra her bir sık iğnemi yaparak bu taraftaki kısmıma kadar geliyorum. İşaretleyicimin olduğu yere kadar sık iğnelerimi tamamladım şimdi. Şimdi bakın hemen bir elde tutmak için şöyle bir açıklık oluşturacağım. Artık buradaki işaretleyicimi çıkarabilirim. Hemen şöyle ipimi alıyorum. İpimin içerisinden geçirerek şu şekilde bir zincir çekiyorum. Hemen aynı yere tekrar bir zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar bir zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar bir zincir yapıyorum. Boşluğa şuraya bağlamadan aynı yere tekrar bir zincir yapıyorum. Bu şekilde istediğim ölçüye ulaşana kadar zincirlerimi tamamlıyorum. Evet, şimdi zincirlerimi tamamladım. 26 tane zincir çektim. Şu ölçü benim için ideal oldu. Hemen 26 zincirimi çektikten sonra ipimi şu şekilde tutuyorum. Bakın içerisindeki hasır ipi. 6.'sına işaretleyicimi takmıştım. Buraya batmıyorum. Hemen yanındakine batıp ipimi çekiyorum ve sık iğnemi oluşturuyorum. Şu şekilde biraz çekip iyice sıkılıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bakın şurayı tutmaya devam edelim ki gevşemesin bir süre. Hemen yanındakine geçiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde yine her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak burada köşeme kadar geliyorum. Zincirim işaretleyicimden bir öncekine kadar. Yine 26 tane zincir çekiyorum hasır ipimin içerisine. Daha sonra dönüyorum, atlıyorum. Arada 13 tane sık iğne boşluğu bırakmıştık. 14.'ye yine batıp devam ediyorum sık iğnelerimi yaparak. Köşeme geliyorum daha sonra. Başlangıç noktama yine sık iğnelerimi yaparak devam ediyorum ve buradaki zincirimin olduğu yere kadar. Sık iğnelerimi yaparak zincir boşluğumun olduğu yere geldim. Burada artık her bir zincirime 2 tek 1 çift şeklinde ilerleyeceğim. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir çift yapıyorum. Yanındaki ikisine tek yapıyorum. Ve yanındakine çift yapıyorum. Bu şekilde çok toparlanma olmaması için 2 tek 1 çift şeklinde ilerliyorum. Daha sonra geliyorum köşeme.
buradan itibaren her bir sık iğneme birer tane sık iğne yapıyorum. Yine diğer askımın olduğu yere geliyorum. 2 tek 1 çift, 2 tek 1 çift şeklinde ilerliyorum. Daha sonra her bir sık iğneme birer tane sık iğne yapıp artık büyütme kısmını bitirip son olarak da kaydırma sırama geçiş yapacağım. Başladığımız noktaya kadar gelelim. Tüm sık iğnelerimi de tamamladım ve başladığım noktaya geldim. Burada hemen işaretleyicimi çıkarıyorum. Artık şuradaki ipimi, artık halat ipimi bırakıyorum. Hemen yanındaki ilk sık iğneme batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. İpim arkaya takıldı. Yanındakine batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde kaydırmalarla devam ederek her bir sık iğnemin üzerine kenarlarda dahil tuttuğumuz el tutma yerleri, askılarımıza dahil her birine birer tane kaydırma yaparak başladığımız noktaya geliyoruz ve ipimizi artık bu noktada kesiyoruz. Büyük parçamızı tamamlamış oluyoruz. Hemen yan parçalara geçiş yapıyoruz. Evet, yanlar için bu şekilde yuvarlak parçalar oluşturacağım. Ben bir tanesini hazırladım. Diğerini hep birlikte hazırlayalım. Şimdi yine ipimi aldığım 2 kat olarak kullanacağım. Şimdi hemen şöyle parmağımı dolayarak, şu 2 parmağımı dolayacağım 2 kat olduğu için, ipimi içerisinden çekip sihirli halkamı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra halat ipimi alıyorum, yine şu şekilde araya koyuyorum. Hemen halkamın içerisine tığımı batıyorum, ipimi çekiyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Halkam yine arada kalıyor, yürütüyorum. Aynı yere ikinci sık iğnemi yapıyorum. Aynı yere üçüncü sık iğnem. 4 5 6 tane yaptıktan sonra şöyle biraz çekerek sıkılıyorum. Artık parmaklarım çok kötü oldu. Şurası yaralı kağıt ipten. Yara bandı taktım. Tırnaklarım aynı şekilde. Ama değiştirmiyorum. Çünkü değiştirdiğim zaman hemen yine aynısı olacak. 2 kat olunca, kağıt ip zaten zor. 2 kat olunca da gerçekten daha da zorluyor. Şimdi hemen 6 sık iğnemi yaptım. Şöyle sihirli halkamı biraz çekerek sıkıladım. Yine devam ediyorum. 7 8 9 10 biraz daha sıkılayacağım. 11 ve 12. Şimdi 12 tane sık iğnemi yaptım. Daha da çekiyorum. İyice sıkılıyorum. Biraz daha, inşallah koparmam. Evet. Şu şekilde sıkıladım. 12 tane sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi hemen şöyle atıyorum. İlk yapmış olduğum sık iğneme, burayı biraz zor batacağım gibi gözüküyor. Batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen bu noktaya bir tane işaretleyici takıyorum. Bu benim başlangıç noktam. İkinci sırama geçiş yaptım şimdi. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Çiftimi oluşturdum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Yine çiftimi oluşturdum. Yanındakine yine çift sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin tepesine birer tane çift oluşturarak 24 tane sık iğne elde edip başlangıç noktama geliyorum. Sık iğnelerimi yaparak, çift sık iğnelerimi yaparak başlangıç noktama kadar geldim. Şimdi hemen burada işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere bir tane sık iğne yapıyorum. İşaretleyicime tekrar takıyorum.
Bu sıramda bir tek bir çift olarak ilerleyeceğim. Hemen yanındakine batıyorum. Bir çift sık iğne yapıyorum. Bir tek bir çift oluşturdum. Yanındakine bir tek batıyorum. Bir. Yanındakine geçiyorum. Bir çift batıyorum. Bu sıramı da bir tek bir çift şeklinde ilerleterek sıra sonuma geliyorum. Evet, bir tek bir çift bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sonunda çiftle bitirmiş oldum. Şimdi bu sıramda 1, 2 ve 3. sıramı tamamladım. 4. sırama geçiş yapıyorum. İşaretleyicimi çıkarıp işaretleyicimin olduğu yere bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya tekrar işaretleyicime takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramda her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak yine başladığım noktaya kadar geliyorum. Evet, her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak başladığım noktaya kadar geldim. Şimdi hemen burada işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere bir sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimi tekrar takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir tek yapıyorum. Bu sıramda iki tek bir çift şeklinde ilerleyeceğim. İki tekimi yaptığım yanındakine çift yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir tek ve yanındakine bir tek yapıyorum. İki tek elde ettim. Yanındakine bir çift yapıyorum. Bu şekilde iki tek bir çift, iki tek bir çift şeklinde ilerleyerek başladığım noktaya kadar geliyorum. Evet, iki tek bir çift, iki tek bir çift yaparak bu sıramı da tamamlamış oldum. Başladığım noktaya geldim. Şimdi artık bu sıramda 3 tek bir çift yapacağım. İşaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere yine bir tek yapıyorum. Hep tekle başlayıp çiftle bitiriyoruz. Şimdi bir tane tekimi oluşturdum. Tekrar işaretleyicimi taktım. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Tek oluşturuyorum. 2 ve yanındakine tek yapıyorum. 3. Yanındakine geçiyorum. Çift batıyorum. 1 ve 2. Hemen yanındakine tek. Yanındakine tek. 3. tekimi de yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum ve bir çift oluşturuyorum. 1 ve 2 kez batarak çiftimi oluşturuyorum. Bu şekilde bu sıramı da 3 tek bir çift, 3 tek bir çift şeklinde tamamlıyorum. Başladığım noktaya geliyorum. Son sık iğneme çift batmış oluyorum. Bir sonraki sırama geçiyorum. 4 tekle başlıyorum. Tekle başlayarak 4 tek bir çift, 4 tek bir çift yapıyorum ve artık yan parçamda bu şekilde hazırlanmış oluyor. Son olarak bütün parçalarımı hazırlamış oluyorum. 2 adet hazırlıyoruz bundan ve astarımı dikiyorum. Astarımı dikmeden önce şu şekilde aparatımı dikiyorum. Astarlarımızı da dikiyoruz ve birleştirme kısmımız için geliyoruz. Evet, ön ve arka parçamı, yan parçalarımı tamamladım. Astarlarımı diktim. Bir parçasını birleştirdim. Diğer parçasını hep birlikte birleştireceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu ortadaki büyük parçanın ölçüsünü vermeyi unutmuşum. Hemen onun ölçüsünü şöyle yüzeyinden bir vermek istiyorum. Şöyle bakın. Ortadan şöyle ölçtüğüm zaman 56 santim ölçüsü oldu. Hemen enini de söyleyeyim. Birleştirdiğimiz zaman da ölçebilirdik ama aklımdayken yine ölçeyim istedim. 33 santimde eni oldu. Şimdi bakın, astarımı da yaptım ben şu şekilde. Her parçama ayrı şekilde astar yaptım. Diğer parçamı da hemen
göstereyim. Şöyle bakın, diğer parçamı da astarladım. Hepsini ayrı ayrı astarladıktan sonra birleştirmemi yaptım. Hem daha kolay oluyor hem de bakın daha düzgün bir astarlama oluyor. Eğer astarlayacaksınız, parçalarınızı birleştirmeden önce ölçülerinizi alıp astarlayabilirsiniz. Şimdi bakın, öncelikle şu kısmı şu şekilde kapatıyorum. Kenarı denk getirip tam ortalayıp şöyle düzeltmelerimi yapıp tam ortalayıp dikişimi yapıyorum. Bir parçamın dikişini bu şekilde dediğim gibi yaptım. Diğer parçamızı da hep birlikte birleştirelim. Şimdi sayılarını ayarlayayım. İğnemizi ve ipliğimizi alıp hemen birleştirme aşamasına geçelim. Evet, bakın şu kenarlardan sayıyorum. Önce şu kısmı kapatalım ki birbirini toplasın. Rahatça birleştirmemizi yapalım. Şimdi hemen şuradan başlıyorum saymaya. Bakın şunun hizasından başlıyorum saymaya. Tam boşluğumun bittiği yerden itibaren 10 tane kenarda sık iğne sayıyorum. 10.'ya işaretleyici takıyorum. Dönüyorum. Diğer taraftan yine aynı şekilde boşluğumu denk gelen yere, bakın bitimine denk gelen yerden 10.'yu sayıyorum ve işaretleyicimi takıyorum. Şimdi bakın, bu iki kısma işaretleyicimi taktıktan sonra alıyorum yuvarlak parçamı. Şimdi bakın, dikişimi yaptım tam ortaya. Bu şekilde aparatımı kullandım. Hemen onun yanından 2, 4 ve 6 tane sayıyorum. 6.'ya işaretleyicimi takıyorum. Aynı yere bağlıyorum. Yani hemen yine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.'yı sayıyorum. Çıkacak şurası. 2, 4 ve 6. 6.'ya işaretleyicimi takıyorum. Boşluğum bakın şu kadar olmuş oldu. Şu kısımla aynı eşit sayıda olmuş oldu. Siz yine bir ölçer koyarsınız. Çünkü ilmek sayısına, büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de yine değişiklik gösterecektir. Bir kısmı nasıl yaptıysanız diğer tarafı da aynı şekilde yapabilirsiniz. Benim sayılarım bu şekilde eşit geldi. Zaten birebir aynı sayıyı çalıştıysanız, ortaya böyle bir aparat kullandıysanız, hatta arkada aparata denk gelen yerde 2 tane sık iğneye denk gelmiş oluyor. Onu da söyleyeyim. 6, 6, 12. 2 de ortada. 14. 6.'lara işaretleyiciyi taktım. 1 saydım. Birinciye bu taraftan saydım. 14.'ye işaretleyicimi takmış oldum. Şurası zaten belli açıklığı. Şimdi hemen iğnemi, ipliğimi alıyorum. Şöyle arkadan batarak, bakın şu kısmı batarak dikişime başlıyorum. Ben bakın ortaya denk getirdim. Tam ortadan battım. Şimdi yanındakine batıyorum. Şu şekilde ortasından batıyorum. Bakın şöyle. 2 yan ilmeği de alıyorum. Şu şekilde gözüküyor mu bilmiyorum. Yan ilmeği de alıyorum. Ve karşısındakinin yine ortasına batıyorum. Yanına battığım için hemen işaretleyicimin yanındakine battım. Şimdi burayı bir dikişini yapıyorum. Şurayı bir açayım, biraz daha rahat dikeceğim. Yani zaten rahat dikiyorum aslında ama size rahat göstereceğim. Şöyle hemen şu şekilde yaparsam evet daha rahat gözükecek gibi duruyor. Şurada iplerim de kalmış, onları da en son temizleyeceğim. Bakın işaretleyicimi tekrar çıkardım. Ne yaptım? İlk başta işaretleyicimin içeri kısmından işaretleyicimin olduğu yere, bu parçaya, büyük parçaya girdim. Yanındakine kaydım ve karşısındakine battım. Şimdi işaretleyicimin olduğu yere tekrar dönüyorum ki orada boşluk oluşmasın diye. Hemen bakın ortasından batıyorum. Şu şekilde ilmeğine batıyorum ve yanındakine tekrar şöyle batıyorum. Benim için video çekerken daha zor oluyor. Evet, çekiyorum ve dikişimi yapıyorum. Bir sonrakine tekrar dönüyorum ve karşısındakinin ortasına batıyorum. Şu şekilde. Bakın yine hemen yanındakinin ortasından batıyorum. Şöyle ve karşısındakine bakın arkadan batıp şu taraftan da yandan batmış oluyorum. Bakın ortadan batmış oluyorum. Şöyle. Hemen yanındakine geçiyorum. Ve karşısındakine. Şimdi yanındakine ortadan batıyorum. Karşısındakine batıyorum.
Ve aynı şekilde bakın çıkıyor. Yanındakine batıyorum. Ve karşısındakine batıyorum. Böyle ortadan çıkıyorum. Yanındakine. Ve karşısındakine batıyorum. Ortadan bu şekilde çıkıyorum. Dikişim bu şekilde biraz zorladı beni. Bu şekilde oluyor. Tüm etrafını bakın başladığım yerden itibaren tüm alt kısmını da doluyorum. Ve dikişimi yapıp burada işaretleyicinin olduğu yere kadar geliyorum. Bu şekilde artık çantamı tamamlamış oluyorum. Gayet hoş bir görüntüsü oldu. Dikişlerimi de yapıp geliyorum. Evet, tüm birleştirmelerimi tamamladım. Artık çantam hazırlanmış oldu bakın. Şu şekilde askımı da taktım. Şuradaki askımın yapımını göstermedim. Tamamen hızlıca gelişmiş bir model oldu. Yani nasıl yaptığımla ilgili aslında benim de çok bir fikrim yok. Müşterim bu şekilde istediği için bu şekilde hazırladım. Deri askımı da dediğim gibi taktım. Bu kısımlarını da dikmiştim. Astarımı da yapmıştım. Son olarak birleştirmesini de yaptım. Videonun içerisinde detaylı olarak söylemeyi unuttum. Tekrar söylemek istiyorum. Astarınızı yapmadan hemen önce şu şekilde deri aparatlarınızı takarsanız, dikerseniz işiniz daha kolay olacaktır. Çantamın yapımı bu şekilde. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum.